dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Jasmin Delorman. Çağla Hocam bugün ne anlatacağız? Bugün kürtajı anlatalım. Kürtajı anlatalım. Kürtaj. Bugün Çağla Hocamız bize kürtajı anlatacak. Kürtaj en sık uyguladığımız cerrahi işlemlerin başında geliyor. Cerrahi dediğime bakmayın, küçük müdahaledir. Aslında çok kısa süreli bir işlemdir ve günlük hayatımızda, günlük çalışma hayatımızda sıkça uyguladığımız bir işlemdir. Kürtaj aslında bir tekniğin ismidir. Nedir bu? Rahim içinin, rahim iç dokusunun alınması ve tahliyeye göndermesini. Yani biz onu oradan alıyoruz ve patolojiye gönderiyoruz. Bunun sebebi bazen çeşitli hastalıklar da olabileceği gibi bazen istenmeyen gebelik veya sağlıklı olmayan gebeliğin tahliyesi de olabilir. Kürtajda ne yaparız biz? Ne yaparız hocam? Kürtajda aslında hastaya hafif bir anestezi uygularız. Bu bazen lokal anestezi olabiliyor. Evet. Veya sedasyon dediğimiz hafif damardan verilen uyutucu ilaçlar yapılıyorlar. 5-10 dakikalık bir anestezi uyguluyoruz. Ve plastik incecik kanüllerle, yani boru gibi incecik aletlerle, plastik aletlerle rahme zarar vermeden, rahim ağzına zarar vermeden rahimin iç dokusunu negatif basınçla, yani vakumla çekiyoruz ve çıkan materyali, yani çıkan dokuyu patolojiye gönderiyoruz. Kürtajı neden yaparız? Evet. Kürtajı neden yaparız? 2 ana başlık sayabiliriz burada. Bir tanesi jinekolojik hastalıklar, yani kadın doğumla alakalı çeşitli rahatsızlıklar. İkincisi gebelik durumlarında. Bunları da ikiye ayırabiliriz. İstenmeyen gebelikler ve düşük gibi veya anne karnında ölmüş bebekler, kalbi durmuş bebeklerin tahliyesi, rahimin dışına çıkarılması. Bunları biraz açalım. Tabii ki. İstenmeyen gebelik söz konusu olduğunda Türkiye'de bizde yasal sınır 10. haftaya kadar tahliyesi mümkündür. Yasal olarak tahliyesi mümkündür. 10. haftayı nasıl belirleriz? Adet tarihimizden itibaren 10 hafta sayarsak, yani yaklaşık 2,5 ay sayarsak 10. haftayı bulmuş oluruz ve o süre içerisinde eğer ki bir istenmeyen gebeliğimiz varsa yasal olarak onu sonlandırabiliriz. Diğer durumlar nelerdir? Anne karnı içinde, yani rahim içinde bebeğin kalp atışları durduysa, eğer ki bebeğin gelişimi sağlıksızsa, yani anomaliyse, yani çeşitli sakatlıkları varsa, kese gelişiyor ama içinde biz bebek göremiyorsak, yani bir boş gebelikse, o zaman da sonlandırmak lazım ve bu sonlandırmayı da kürtaj işlemiyle yapıyoruz. Bir de jinekolojik hastalıklar dedik. Jinekolojik hastalıklar nelerdir? Yoğun kanamalar, aşırı uzun süren kanamalar. Biz ultrason muayenesinde bir polip gördüysek, bir kalınlaşma gördüysek o zaman da kürtaj işlemini uyguluyoruz. Dediğim gibi kürtaj bu işlemin, tekniğin adıdır. Hepsi kürtajdır. Buradaki amaç rahmin iç dokusunu dışarı almak ve patolojiye göndermek. En çok merak edilen konular. Ağrılı bir işlem midir? Anestezi uyguladığımızda eğer ki lokal anestezi, yani oraya iğne ile rahim ağzını uyuşturarak yapıyorsak bu işlemi çok minimal bir ağrı hissedilir. Eğer ki biz bunu sedasyonla yapıyorsak, yani hastamızı uyutarak yapıyorsak herhangi bir ağrı hissedilmez. İşlemden hemen sonra ağrı kesici ve antibiyotimizi yaptığımız takdirde zaten hastamız yarım saat, 1 saat içinde ayaklanır ve evine gidebilecek pozisyonda olur. Normal günlük yaşantısını devam ettirebilir. Yani Çağla Hocam şunu mu diyoruz? Biz rahim içerisinden herhangi bir örnekleme yaptığımız her şeye biz kürtaj diyoruz. Bu istenmeyen gebeliklerin sonucu olarak da kürtaj yapılabilir. Jinekolojik hasta olarak eğer kadın fazla kanaması varsa biz rahim içerisinde polipten, et parçasından şüphelendik, kalınlaşmadan şüphelendik. Ondan da örnek aldığımız ona da kürtaj denir. Doğru mu? Doğrudur. Aslında kelime anlamı kürtaj, küreklerle yapılan bir kazıma işlemi demektir. Çünkü Evet. eskiden bu işlem bu şekilde yapılıyormuş. Ama biz şimdi artık günümüzde bunu bu şekilde yapmıyoruz. Dediğim gibi yumuşak plastik kanüllerle rahme ve rahim ağzına zarar vermeden içeri giriyoruz ve negatif basınç oluşturarak, vakum oluşturarak içeriği çekiyoruz. Temizliyoruz. Rahme, rahim dokusuna zarar vermeden yapılıyor bu işlem. Eski adıyla kürtaj kalmıştır ama aslında biz bir küretaj yapmıyoruz. Yani kanüllerle orayı kazımıyoruz. Dolayısıyla rahme zarar vermediği için
Tekrarlayan kürtajlarda da kürtajlardan sonra da bir yan etki görmüyoruz genelde. Anladım. Çağla Hocam, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince Çağla Hocam'la beraber cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.